İsmim Oğuzhan Toprak, uçuş öğretmeniyim. Atılım Üniversitesi Uçuş Akademisi'nin de müdürüyüm aynı zamanda. Filomuzda 7 tane uçağımız var bu yeni gelen uçakla beraber. Bu 7 uçaktan 6 tanesi tek motorlu, bir tanesi çift motorlu. Bu uçaklarla beraber 8 öğretmen artı diğer yer ekiplerimizle beraber Adana'da Atılım Üniversitesi Pilotaj Bölümü öğrencilerinin uçuş eğitimlerinin pratik olan kısmını gerçekleştirmekteyiz. Filomuzda biraz önce de söylediğim gibi 7 tane uçak var. Bunlardan 6 tanesi tek motorlu. Bütün uçaklarımızın motorları pistonlu. Jet bir motoru olan uçağımız yok. Jet motoru olan uçağımız yok. Bunlar tek motorlu olanlar uçuş eğitiminin başlangıcında ilk temel eğitimle ilgili ve alet uçuşlarıyla ilgili ilk eğitimleri tek motorlu uçaklarda alıyoruz. Bütün uçaklarımız İtalyan yapımı Tecnam firmasına ait olan uçaklar. Modellerini vermemiz gerekirse 3 adet P2008, 3 adet P2010, 1 adet de P2006 model uçağımız bulunmakta. Bunlardan P2006 çift motorlu uçağımız, diğerlerinin hepsi tek motorlu. Bu uçuş okuluna göre değişebilmekte ama bunun bir minimumu var. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün koymuş olduğu bu eğitimlerle ilgili yönergeler gereği 215 ile 30 saat arasında, 230 saat arasında değişebiliyor. Bizim okulumuzda normal şartlar altında herhangi bir ekstra uçuş eğitimi almazsa yaklaşık 225 saat içerisinde sıfırdan başlayan bir öğrenci pilotaj eğitimini tamamlayabiliyor. Bunların yaklaşık bir 45 saati simülatörde geçiyor. 45 saat arası. Kalanları da gerçek uçuş şeklinde uçaklarla gerçekleştiriliyor. Gece uçuşu 5 saatini kapsıyor. Yönergelerde de belirtildiği şekilde minimum 5 saat. Bunun içerisinde belli bir süre öğrencimizin yalnız başına minimum 5 iniş yapacak şekilde bunu yaşaması gerekiyor. Burada başarılı olması gerekiyor. Bütün eğitimlerimizde öncelikli olarak öğrenci belli bir intiba sağlayıncaya kadar öğretmenle uçuşlar oluyor. Uçuşların belli kısımlarında da öğrencilerimiz tek başlarına oluyor. Yanında herhangi bir eğitmen olmuyor. Yalnız uçmak zorunda. Yalnız uçuş, gece uçuşunda kastettiğim yalnız uçuşta bu şekilde. Buna uygun bir şekilde başarılı olacak, emniyetli bir şekilde bu görevi yerine getirebilecek şekilde bir standartta eğitim veriyoruz. Bu başarıyı sağlayabileceğimizi düşünmediğimiz noktada gerekiyorsa ekstra eğitimlerle öğrencimizin bunu başarabilecek seviyeye geldiğinden emin olduktan sonra yalnız uçuşa çıkartıyoruz. Uçuş eğitimi belirli aşamalardan oluşuyor. PPL dediğimiz Private Pilot License ilk bölümü. Burada bir öğrenci yaklaşık 46,5 saat uçuşun sonunda özel pilot lisansına sahip olmuş oluyor ya da hususi pilot lisansına sahip olmuş oluyor. Bunun anlamı nedir? Tek motorlu belli bir ağırlığın altındaki bir uçakla kendi başına uçabilecek şekilde, görerek şartlarda uçabilecek şekilde bir eğitim almış ve mezun olmuş oluyor. Buna şöyle değerlendirebiliriz. Pilotajla ilgili ilk lisansını alıp kendisine ait veya kiraladığı bir uçağı, tek motor pistonlu bir uçağı konmuş olan kurallar çerçevesinde ilgili planları çektikten sonra bir yakınını ticari bir amaç olmayacak, para kazanmayacak şekilde uçurabilecek özgürlüğe veya yetkiye sahip olmuş oluyor. PPL eğitimini alan öğrencimiz ilk uçuşla ilgili lisansını almış oluyor. Bundan sonra belli bir oranda tecrübe edinmesi gerekiyor. Bunun için normal PPL uçuş eğitiminin üzerine yaklaşık 88,5 saat yine yalnız başına veya arkadaşlarıyla beraber tecrübesini arttırması gereken PIC dediğimiz Pilot in Command uçuşlarını gerçekleştiriyor. Bu arada veya bunun akabinde gece uçuş yetkisini alıyor ve devamında aletli uçuş dediğimiz yani kendisinin görsel şartların görerek uçmaya müsait olmayan şartlarda da uçabilmesini yani uçağın üzerindeki göstergelere bakarak ya da navigasyon yardımcılarından faydalanarak uçabilmesini sağlayacak yetkiye ulaştırmak üzere alet uçuşu eğitimini alıyor. Bu alet uçuşu eğitimi de yaklaşık 50 saat sürüyor. Kontrolle beraber 51,5 saat sürüyor. Tabii PPL veya bu alet uçuşu safhasının öncesinde öncelikle teorik anlamda kişilerin uçuşla ilgili ihtiyaç duyacağı bilgi seviyesine gerek teknik uçakla alakalı gerek uçuş usulleriyle alakalı meteoroloji, işte navigasyon gibi veya işte operasyon gibi eğitimleri alması gerekiyor. Alet uçuşunun öncesindeki bu eğitimler aslında bir kişinin ticari anlamda pilot olabilmesi için bundan sonraki meslek hayatında minimumda oluşturması gereken bilgi seviyesinin de temelini oluşturuyor. Biz buna ATPL, Airline Transport Pilot License diye geçiyor. O bilgi seviyesini oluşturacak şekilde 14 modülden oluşan dersleri alıyor. Bunlardan başarılı olduktan sonra alet uçuş eğitimine başlıyor. Biraz önce de söylediğim gibi 50 saatlik bir uçuş var. Bunun belli bir kısmı, büyük bir kısmı sentetik eğitim yardımcısı dediğimiz simülatörlerde oluyor. 3'te 2'lik kısmı, 3'te 1'lik kısmı da uçak üzerinde oluyor. Bu eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencimiz tek motor için baktığınızda aletli uçuşla ilgili yetkiyi kazanmış oluyor. Devamında bunu çift motorlu uçuş ve CPL dediğimiz Commercial Pilot License eğitimiyle birleştirdikten sonra çift motoru tamamladığında ticari bir hava yolunda sağ koltukta
uçacağı uçakla ilgili tip eğitimini almaya hazır bir aday olarak mezun ediyoruz. Genelde dışarıdan bunu konuştuğumuz zaman çok basit geliyor insanlara. Fakat üniversitemizdeki pilotaj bölümü için söylüyorum. Bu süreç yabancı dil eğitimiyle beraber 5 seneyi buluyor. Bölüm eğitim dilimiz İngilizce. Uçuş eğitiminde de İngilizce ders verdiğimiz zamanlar var öğrencilerimizin ihtiyacına göre. Ama zaten havacılık İngilizceyi gerektiren uluslararası bir meslek olduğundan dolayı İngilizceyi zaruri gerektiren bir meslek dalı. Zaten eğitimlerimizin içerisinde bir kişinin pilot olabilmesi için gerekliliklerinden bir tanesi de IQL Level dediğimiz bir sınavımız var. Ondan minimum 4 ve üzeri bir not alması gerekiyor. Bu yeterliliği sağlayamayan öğrenciler zaten lisanslarını alamıyorlar. Bunun sağlanması gerekiyor. Meslek olarak havacılık zaten teknolojiyle çok iç içe bir meslek dalı. Gerek teknik alanda olsun, gerek operasyonel anlamda olsun. Dolayısıyla her iki tarafında mesleki anlamda yenilikleri takip etmesi gerekiyor. Bunu kişisel olarak olduğu gibi çalıştığınız yerin getirmiş olduğu takip mekanizmalarıyla, eğitim ihtiyaçlarıyla da karşılayabiliyorsunuz. Yine Türkiye'de sivil havacılığı takip eden Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün bu konuyla ilgili birimleri var. Mevzuatta herhangi bir değişiklik olduğunda gerek uluslararası mevzuattan gerekse ülke içerisindeki ihtiyaçlardan dolayı böyle bir değişiklik olduğunda zaten bunu kullanıcılara yayınlıyor. Kullanıcılar da bu değişiklikleri takip edecek ve oryante olabilecek şekilde tedbirler alıyor. Öncelikle sağlık bizim işimizde çok önemli. Bir kişinin pilot olabilmesi için minimum seviyede konmuş olan standartları sağlayacak şekilde bir sağlık seviyesinde bulunması gerekiyor. Ve bunların periyodik olarak sürekli kontrol edilmesi gerekiyor. Yaşa göre, bulunduğunuz ortama göre, kullandığınız uçağa göre, yaptığınız göreve göre bunlar değişiklik gösterebiliyor. Belli periyotlarla sağlığınız sürekli kontrol altında. Çünkü siz de takdir edersiniz, can taşıyorsunuz. Bazı insanlar sizin arkanızda uçuyorlar ve onların emniyeti size bağlı. Dolayısıyla sizin fiziksel olarak veya ruhsal olarak fit olmanız gerekiyor. Sistemle bunu takip edebilmek amacıyla sizi belirli dönemlerde sağlıkla ilgili kontrollere tabi tutuyor. Bunun yanında teknik anlamda ihtiyaç duyulan bazı yenilemeler ve kontroller de söz konusu. Az önce bahsettiğim mesela aletle uçuş yetkisine sahip olduktan sonra bunu belirli aralıklarla tekrar o bilgilerin güncel olduğunu, sizin pratik anlamda bunları yeterince bir başarıyla uygulayabildiğinizi göstermeniz gerekiyor. Hava yollarına geçtikten sonra zaten çalıştığınız firma sizi 6 aylık periyotlarla simülatör veya gerçek uçuşlarla yeterlilik seviyenizi kontrol ediyor. Bu çok önemli bir konu. Tip eğitimi şöyle bir şey. Bazı uçakların standartları var bunların. Uçurabilmeniz için genel anlamda bir eğitim almanız yeterli oluyor. Örnek olarak mesela bizim verdiğimiz eğitimde tek motorlu veya çift motorlu bir uçakta belli bir tonajın altında öğrencilerimiz lisansı geçerli olduğu sürece herhangi bir şekilde uçak modelinden bağımsız o uçağı uçurabilecek yetkide oluyor. Ancak hava yollarınıza geçtiğinizi düşünelim. İşte çok böyle başlıca uçak üreten firmalar Airbus, Boeing gibi. Orada herhangi bir model uçağı uçurabilmeniz için üreticinin koymuş olduğu tiple ilgili bir gereklilik vardır. Yani bu ne demek? X firması diyor ki benim Y model uçağımı uçurabilmesi için bir kişinin o uçağın tip eğitimini alması gerekir diyor. İşte kişi bizden mezun olan, sağ koltuğa oturabilir, tip eğitimi alabilir dediğimiz kişi o konmuş olan standardı karşılamak üzere içine girdiği firma, Türk Hava Yolları olabilir, Pegasus, Sun Express bir yerlere, girdiği firmanın koymuş olduğu standartlarda o uçak tipine özel bir şekilde eğitim alıyor. Bu eğitimini tamamladıktan sonra ancak arkasında yolcu taşıyabilecek şekilde bir kaptanın yanında first officer olabilecek şekilde pozisyon alıyor. Pozisyonu aldıktan sonra belirli bir süre az tecrübeli, ondan sonra normal tecrübeli ve çok tecrübeli olarak uçuş hayatına devam ediyor. Yine firmaların koymuş olduğu saat ve süre standartlarına göre de minimumları karşıladıktan ve girdiği sınavlardan başarılı olduktan sonra sol koltuğa yani kaptan olarak geçebilecek şekilde gereklilikleri sağladıktan sonra devam edebiliyor. Yani temel olarak pilot oldunuz, sağ koltuğa geçtiniz, tip eğitimini aldınız, konmuş olan süre ve uçuşla ilgili minimumları karşıladıktan sonra sınavlardan başarılı oldunuz. Kaptan unvanını alıyorsunuz. Yani kariyer olarak o şekilde gidiyor. Şöyle söyleyeyim, uçağımızın üzerinde bulunan sistemlerin hepsinin nasıl çalıştığını öğrencilerimizin bilmesi gerekiyor kullanıcı olarak. Hani bunu söküp takıp arızasını gidermek üzere o detayda bilmiyor olabilirsiniz ama kullanıcı olarak baktığınızda hangi sistem nasıl çalışıyor, bir arıza olduğunda farklı bir sistemi nasıl etkiler ya da bir sistemde arıza olduğunda arızalı sistemin yerine kullanılabilecek sistemler nasıl o arızalı sistemi destekleyebilir? Bunların hepsini bilmeleri gerekiyor. Biz böyle normal dışı olan bir sistemle ilgili bir arıza veya normal dışı bir
durumu emergency olarak değerlendiriyoruz. Emergency'lerde öğrencilerimizin neler yapması gerektiği, uçağın kendisine ve dışarıdakilere emniyetli bir şekilde görevine devam edebilmesi için neler yapması gerektiği ile ilgili bütün eğitimleri alıyorlar. Emergency durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini biliyorlar öğrencilerimiz. Her uçak tipinin özellikle öğrenciler seviyesinde, mesela bizler için uçuş öğretmeni olduğumuz ve belli bir seviyenin üzerinde tecrübeli olduğumuzdan dolayı bizim için nispeten daha az kritik, ama biz dahi hiç uçmadığımız bir uçakla ilk etapta difference dediğimiz bir uçuşu uçakta tecrübeli olan başka bir pilotla yapmamız gerekiyor. Yani bizim logbook'umuzda uçakla uçabileceğimize dair önden bir tecrübemiz olduğuna dair bir uçuş kaydımız yoksa normalde kullanamayız. Bu öğrencilerimizde onların tecrübe seviyeleri, uçuş saatleri biraz daha az olduğundan dolayı daha bir önemli hal alıyor. Yine her öğrencimizde yeni bir uçak modeliyle, işte P2008 dedim mesela, PPR uçuşlarımızı P2008 model uçaklarımızda yapıyoruz. Daha sonra alet uçuşları için arkamızda görmüş olduğumuz uçakla dahil olan 2010, P2010 uçaklarına geçiyoruz. Öğrencilerimiz her bir uçak tipi değiştirdiğinde görevine göre o uçak tipinin fark eğitimi, difference eğitimini alması gerekiyor. Ve belli bir seviyede intibak süresini tamamlayıncaya kadar, o uçağa belli bir oranın üzerinde hakim oluncaya kadar da öğretmenlerimiz onlara daha özel bir ilgi gösteriyor. Ama tecrübesi artıp uçakla uçuş saati ilerledikçe de daha rahat bir şekilde görev yapabiliyorlar o uçaklarla. Şöyle arkamda görmüş olduğunuz yeni dediğimiz uçağımız, eğitimde kullandığımız uçağımız, diğer iki uçağımız C-90 ve Cessna 307. Teknik personellerin pratik eğitimlerini yaptıkları ve şu an uçuşa elverişli olmayan uçaklar, ama sistemleri çalışıyor. Teknik bölümde okuyan, Sivil Havacılık Yüksekokulu'nda okuyan teknisyen arkadaşlarımız da bir sistemle ilgili herhangi bir şey söküp takma veya çalışma kontrolünü yapabilmek açısından diğer iki uçağımızda çalışıp tecrübelerini arttırıyorlar. Bunlar kullanılmıyor. Diğer iki uçak uçuşta kullanılmıyor. Diğer eğitim yardımcısı olan uçaklarımızda teknisyen öğrencilerimiz, teknisyen olarak yetişecek olan öğrencilerimizin pratik görevleriyle ilgili pratik ihtiyaçları tamamlanıyor. Yere zamana göre zaman zaman biz de eğitim uçaklarımızda buraya geliyoruz veya buradan PI uçuşları yaptırabiliyoruz. O amaçla da kullanabiliyoruz. Hangarımız Esenboğa'da konuştuğu vaziyette. Oldukça da gördüğünüz gibi modern ve bu işin gereklerini fazlasıyla karşılayabilen güzel bir yer.